Zariyat Suresinin 47. ayetindeki mucizeye yönelik ateistlerin bir takım itirazları var ki bu itirazlara zaten sürekli denk geliyorsunuz. İşte ayette musyon kelimesi geçiyor. O kelime gücü yeten anlamına gelir diyorlar. Veya işte ayette zamir yok diyorlar vesaire vesaire. Pek çok itirazda bulunuyorlar. Yakup Deniz olsun, Doruk'taki arkadaş olsun, Diamond olsun, din ve mitoloji olsun, buna benzer pek çok ateist kanal ve siteler bu ayette mucize olmadığını ve mucizeye yönelik bir takım itirazlar olduğunu söylüyorlar. Bu videoda biz de zaten bu itirazların hepsini inceleyeceğiz inşallah. Fazla uzatmadan biz hemen konuya girelim. Zariyat Suresinin 47. ayetindeki mucizeyi zaten siz biliyorsunuz ki bilmeyenler için kısaca belirteyim. Ayette şu şekilde bir meal veriliyor Zariyat Suresinin 47. ayetinde. Biz göğü bina ettik, şüphesiz biz genişleticileriz. Ve buradan da Kur'an-ı Kerim'e göre göğün genişlediğini ve bu da zaten evrenin genişlemesiyle bağdaşlığı iddia ediliyor Müslümanlar tarafından. Yani biz böyle bir iddiada bulunuyoruz. Kur'an-ı Kerim'in indiği dönemlerde evrenin genişlediği bilgisi yoktu. Fakat Kur'an-ı Kerim bunu ilk defa söyleyerekten bir Allah'ın kelamı olduğunu, bir mucize olduğunu gösteriyor. Kısaca iddiayı bu şekilde sunayım size. Ateistlerin ise buna bir takım itirazlar var arkadaşlar. Ben yaklaşık 12-13 tanesine kadar burada derledim. Aslında bulabildiğim hepsini derledim burada. Şimdi itirazlardan ilkini okuyorum size arkadaşlar. Bunu zaten birçok ateist makalesi paylaşmış. Bu makaleyi zaten istediğiniz bir ilahiyatçıya sorun. Hatta İmam Hatip öğrencisine sorun. Az çok Arapça bilen bir tanesine sorun. Sadece gülüp geçeceği türden bir itiraz. Çünkü bir insan bu makale yazabilmesi için, bu makaledeki iddialarda bulunabilmesi için gerçekten Arapça bilgisinin hiç olmaması gerekiyor. Hatta yanlış bilmesi gerekiyor. Ya şu makale başından sonuna kadar her cümlesiyle yanlış. Hiç Arapça bilmeyen bir insan yazmış bu makaleyi. Bakın şimdi. Makalenin ben size sadece belli bölümlerini okuyacağım. Hatalı olan kısımları zaten bu. Bakın. Diyor ki Musiyon'un Vasiyon'un çoğulu olduğunun kanıtı yoktur diyor. Bu birinci hata. Devam edelim. Bu tahmini kabul edelim diyor. Böyle bir tahmin varmış da yani biz Müslümanlar Vasiyon kelimesinin çoğulu Musiyun demişiz gibi bir itirazda bulunmuş. Halbuki bizim böyle bir iddiamız yok. Hiçbir kanıtı olmamasına rağmen farz edelim ki Musyon kelimesi Vasiyon'un çoğulu olsun. Diyor ki Musyon fiili if'al babındandır. Genişleten, genişletmekte olan genişletici anlamına gelmesi için istif'al babından gelmesi gerekirdi diyor. Genişletmekteyiz anlamında olması için ve nahnu lehu mustevsiun denmesi gerekirdi diyor. Yani hata 1 değil, 2 değil, 3 değil, tamamı hata bu makalenin. Şimdi bakın yani sırf bir Kur'an mucizesine itiraz edeceğiz diyerek saçmalamakta sınır tanımamışlar gerçekten. Bilmeyen adamlar da adam böyle birkaç tane Arapça kelime kullanıyor. İşte istifal kalıbı, ifal kalıbı, Arapça diyor, fiil diyor. Adam Arapça biliyor herhalde. Zannıyla bu makalelere hak veriyorlar. Ama tamamen bu yanlış bir şey. Şimdi birincisi şu. Ayette diyor ki ve inne le musiyun. Musiyun kelimesi arkadaşlar aslında ifal kalıbındandır. Yani ifal kalıbı dediğim olay şu. Bilmeyen için şu şekilde anlatabilirim. Mesela çıktı. Normal kalıptır. Çıkarttı ise if'al kalıbıdır arkadaşlar. İf'al kalıbı yani cümleye bir şey yaptı ise yaptırdığı anlamı verir. Gitti ise gitmesini sağladı anlamı verir. Genişledi ise if'al kalıbı genişletti anlamını verir. Vesa fiili genişledi. Evsa kelimesi ise yani if'al kalıbı olan evsa kelimesi ise genişletti. Bunun ismi fail formu yani işi yapan etken formu ise arkadaşlar musi kelimesidir. Musiyon da zaten sonuna yani tazim amacıyla yücelik amacıyla çoğul olaraktan geliyor ve biz genişletenleriz anlamına geliyor. Musyon kelimesi genişletenler demektir. Buradaki arkadaş diyor ki Vasiyon'un çoğulu olduğu iddia edilmiştir diyor. Halbuki öyle bir şey yok. Böyle bir iddiada bulunan Müslüman da yok ki varsa Arapça bilmiyordur. Vasiyon kelimesi musyon kelimeleri zaten birbirinden farklı şeyler. Vasi geniş olan demektir. Musi kelimesi ise genişleten demektir. İkisi ayrı şeyler. Ama arkadaş makale öyle bir yazmış ki sanki biz böyle bir iddiada bulunuyoruz da bu bilgi yanlışmış gibi söylüyor. Bilgi zaten yanlış. Biz böyle bir iddiada bulunmuyoruz. Bu ikisi zaten birbirinden çok farklı şeyler. Bir insanın böyle bir şey yazabilmesi için gerçekten Arapça bilmemesi gerekiyor. Ve bu makaleye bakın arkadaşlar o kadar popüler ateist siteler dahi bunu paylaşmış. Araştırmacılık yok. Sonra da Müslümanlara dogmatik diyorlar. Körü körüne inanıyor diyorlar. Asıl körü körüne inanan sizsiniz arkadaşım. Bir iddiada bulunmuşsunuz. Bir tane Arapça bilen yok mu? Teyit etsenize şu iddiayı. Ama bilmeden İslam aleyhine olduktan sonra iddianın doğruymuş, yanlışmış hiç önemi yok. Samimiyet değil bu arkadaşlar. İkinci hatası ise şu diyor ki ayette diyor mustevsiun yazması gerekir diyor. Mustevsiun kelimesi arkadaşlar istifal kalıbındandır. Fakat istifal kalıbı zaten bir şeyi yaptırmak gibi bir anlam vermez. Mustevsiun olsaydı anlamı ne olurdu biliyor musun arkadaşlar? Biz genişlik isteyenleriz olurdu o ayetin anlamı. Biz genişletenleriz değil, genişlik isteyenleriz olurdu. İstiğfar da oradan gelir. Mesela istiğfar hani istiğfar diyoruz ya tövbe istiğfar et diyerekten. Yani bağışlanma dilemek anlamında. İstiğfar kalıbı bir şeyi dilemek anlamına gelir. Ama arkadaş bunu da bilmemiş. Bu makale yazan arkadaş bunu dahi bilmiyor. Hemen sallamış işte istiğfar kalıbının olması gerekir. Mustevsiun yazması gerekir de demiş. Tamamen yanlış bir bilgi. Benim verdiğim bilginin doğruluğunu veya yanlışını araştırabilirsiniz. İstediğiniz Arapça bilen insana sorun. Bu makale başından sonuna kadar yanlış. Ve bunu da
Güya bunu da sunaraktan diyorlar ki işte Kur'an-ı Kerim'in biz mucizesini çürütüyoruz. Kur'an'da evrenin genişlemesi falan yazmıyor. Arapça açısından çarpıtma yapıyorlar. Tabi abicim tabi. Tek doğruyu söyleyen sizsiniz zaten. Hep çarpıtma yapan biz Müslümanlarız. İslam'ın lehine bir şey söyleyen hep çarpıtma yapıyordur. Kur'an'da mucize olduğunu söyleyen de çarpıtma yapıyordur. Ama Kur'an'da hata bulan, ne bileyim gramer hatası bulan, Kur'an'da böyle insanlık dışı, canice, vahşice bir şey bulan adamlar çarpıtma yapmıyor onlar. Neden? Çünkü ateistlerin işine geliyor. Tabi sözüm bütün ateistleri kapsamıyor. İçlerinde samimi olan arkadaşlar da var. Onlara ben de saygı duyuyorum. Onları ben de severim. Ama misyonerlerin temel mantığı budur arkadaşlar. Misyoner olan ateistlerin temel mantığı budur. Neyse başka bir itiraza geçelim. Bir diğer itiraz ise çok popüler bir itiraz. Bunu zaten biliyorsunuz ki maalesef ki bazı Müslümanlar da böyle bir iddiada bulunuyor. İçler acısı bir durum. Musyon kelimesi gücü yeten manasında bir mecazdır diyorlar. Musyon kelimesini zaten ben gramer olarak detayına değinmiştim arkadaşlar. Musyon kelimesi aslında bir şeyi genişleten demektir arkadaşlar. Genişleten anlamda bir ismi fail formudur. Bu kelimenin normalde gücü yeten anlamı yoktur. Kadir kelimesidir. Yani bir şey gücü yetmek, bir şey yapabilmek anlamında kadir kelimesi vardır. Veya bazı fiil kapları kullanır işte. Mesela istita kelimesi kullanır fakat o ayrı bir konu. Şimdi bu ifadenin mecaz olup olmadığını ayetin devamından anlayacağız arkadaşlar. Zariyat suresinin 48, 49 ayetleri ve 47. Yani bu üç ayeti birlikte okuduğumuz zaman şunu görüyoruz. Bakın. Zariyat suresinin 48. ayeti ne diyor? Vel arda feraşnâhe. Yeri de döşedik diyor. Bu mecazi bir ifade mi? Değil. Fiziksel bir olay. Yeri döşedik yani. Bu da ayrı bir tartışma konusu aslında. Firaş kelimesi zaten dünya şekliyle alakalı olan bir şey değildir arkadaşlar. Yeri döşedik, hazırladık, yaşanabilir hale getirdik. Feni'mel mehidun. Ne güzel hazırlayanlarız. Burada mecazi bir şey var mı arkadaşlar? Yok. Burada fiziksel bir olay var. Ve Zariyat suresinin 47. ayetiyle hemen hemen aynı üsluba sahip bu üç ayet. 49. ayete bakıyoruz. وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا وَزَوْجَيْنَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Her şeyden ne? İki zevç, iki çift, iki tür olarak yarattık diyor. 48. ayet fiziksel bir olay, mecazi değil. 49. ayet yine fiziksel bir olay, mecazi değil. Peki neden 47. ayete gelince mecazi olay diyorsunuz? Üstelik bu ayetlerin üslupları da tamamen aynı. Söz dizimleri bile hemen hemen birbirine çok yakın bir şekilde yazılmış. Bu sonraki ayetler mecaz değilse bu ayet de mecaz değildir. O yüzden kalkıp da efendim işte bu ayetteki musyon kelimesi fiziksel bir şey değil, mecazi bir şeydir itirazına her şeyin öncesinde bir kaynak vermeniz gerekiyor ki zaten ayetin bağlamı da ayetin devamı da burada fiziksel bir olay olduğundan bahsediyor. Göğü bina ettik diyor. Mecazi mi? Hayır. Göğü bina etti yani göğü inşa etti, göğü yarattı. Fiziksel bir olay. Ve inna lemusiyun. Genişletenleriz. Yine fiziksel bir olay olması lazım. Devamında yeri firaş ettik, döşedik diyor. O da fiziksel bir olay. Ni'mel mehidun diyoruz. Ne güzel hazırlayanlarız diyor. Yine fiziksel bir olay. Sonraki ayet demiş olduğun gibi her şeyden iki çift yarattık diyor. İki zevç yarattık diyor. Bu da fiziksel bir olay. Ama ne oluyor? İşte işlerine gelmediği için, mucizeyi inkar etmek için 47. ayete gelince efendim oradaki mecaz, diğerleri fiziksel bir olay. Üstelik ateistler sonraki ayetleri Kur'an'da dünya düzdür argümanına delil getiriyorlar ki bu konuyla alakalı videom var, ona bakabilirsiniz. Orası işlerine geldiği için fiziksel kabul ediyorlar ama burası işlerine gelmedikleri için hemen mecazi kabul ediyorlar. Bu samimiyet değil arkadaşlar. Bu yüzden buradaki gücümüz yeter anlamına geliyor. Genişleten anlamına gelmiyor. İtirazı da boştur. Ha ayette deseydi ki inna ile kadirun, kesinlikle biz kadir olanlarız demiş olsaydı tamam. Ona hiç kimsenin bir itirazı olmayacaktı. Kadir kelimesi zaten gücü yeten anlamına geliyor. Bir ateist sesle şöyle bir itirazda bulunmuş arkadaşlar. Ayette onu zamir yoktur diyor. Yani göğü genişletenleriz yazmıyor. Doğrudan zamir olmaksızın biz genişletenleriz yazıyor. Bu itiraza geçerse arkadaşlar bu da zamir olması da gerekmez. Zamir olmadığı halde oradaki genişletenleriz ifadesinin aslında gökle alakalı olduğunu sonraki ayetlerden yine anlayabilirsiniz. Teknik detayına girmeyeceğim çünkü herkes Arapça bilmiyor. Bakın Zariyat 47. ayete bakalım. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا. Ve göğe gelince beneynâhe onu bina ettik diyor. Zamir kullanmış. Bir eydin, bir el ile, bir güç ile. Ve inne lemusiyun. Lemusiyun demiş ya. Hemen sonraki ayete bakalım. Aynı üslup var arkadaşlar. Vel arda ve yere gelince. Bakın üsluba dikkat edin. Çok benzer. Feraşnâhe onu firaş ettik, döşedik. Feni'mel mehidun. Bakın 47'de lemusiyun diyordu. 48'de ise mehidun diyor arkadaşlar. Şimdi buradaki mehidun derken hazırlayanlarız derken kastı ne oluyor arkadaşlar? Biz her şeyi hazırlayanlarız mı oluyor? Hayır. Burada mehidun kelimesi doğal olarak yere gidiyor. Yani biz yeri hazırlayanlarız, yeri mehdedenleriz diyor. Burada da zamir yok. Zamir olmasa bile biz buradan zaten kastın yer olduğunu anlayabiliyoruz. Zaten Kur'an-ı Kerim başka ayette yer için mehd kelimesini kullanıyor. Yani yeri mehd ettiğini anlatıyor Kur'an. Burada zamir olmadığı halde ni'mel mehidun derken kastın yer olduğunu anlıyorsak Zariyat 47. ayetteki de musiyun kelimesine zamir olmasa bile kastın gök olduğu anlaşılıyor. Çünkü devam eden ayette de aynı üslup var. Devam eden ayette de zamir yok. Ha zamir niye yok derseniz bunun zamir olmasına gerek yoktur arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de zaten pek çok ayet var ki siz bunları zaten meal üzerinden asla göremezsiniz.
karşınıza böyle bir tane karşılaşmalı Kur'an alıp da işte kelime kelime çeviren Kur'an mealleri alırsanız yine anlayamazsınız. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de o kadar çok böyle zamir olmadığı halde zamire bağlı olan ifadeler var ki buna zaten hazıf deniyor. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet var bu şekilde. İlla ki zamir olması gerekmiyor. Buradaki hazıfla ilgili hatta bir fiil örneğini size vereyim arkadaşlar. Kur'an'da zaten pek çok örnek var. Mesela mu'ridun kelimesi vardır arkadaşlar. Mu'rid. Mu'rid kelimesi normalde yüz çevirenler anlamına gelir. Fakat mu'rid kelimesi her zaman için an harfiyle birlikte kullanıldığı zaman yüz çeviren anlamına gelir. Yoksa yüz çeviren anlamına gelmez. Fakat Kur'an-ı Kerim'de bakıyoruz ki o kadar ayette mu'rid kelimesi var. Ve bu kelimeler an harfi olmadan kullanılıyor. Neden? Çünkü hazıf var. Ve okuyucu tarafından anlaşıldığı için bu ifade metinden hasfediliyor. Zariyat suresinin 47 ile 48. ayetlerinde bulunan o iki ifadenin sonlarında zamir olmasa da okuyucu tarafından anlaşıldığı için tekrar tekrar yazılması gereği duyulmuyor arkadaşlar. Bu yüzden bu itiraz da geçersizdir. Bir başka itiraza geçelim. Bir başka itiraz arkadaşlar, bunu da Yakup Deniz paylaşmış. Biliyorsunuz kendisi hakkında video yapmıştım zaten. Yine bu da alıntı bir iddia, yani kendisinin ürettiği bir şey değil. Musiyun kelimesi diyor sürekli genişletenler anlamına geliyorsa devamındaki ayette hazırlayanlar ifadesi de sürekli hazırlayan anlamına gelir diyor. Yani güya işi yokuşa sürerekten eğer ayetteki musiyun kelimesi sürekli genişletenler anlamına geliyorsa devamındaki işte feni'men mehidun diyor ya, yeri döşüyoruz, yeri hazırlıyoruz diyor ya. Bu ifade de yerin sürekli olarak hazırlandığı anlamına gelir diyor Yakup Deniz. Evet öyle arkadaşlar. Yer de sürekli hazırlanıyor anlamına gelir. Doğru. Bu bir itiraz değil ki. Ya sonuçta dünya stabil bir şey değil. Dünya halen dönüyor, dünya halen çalışıyor. Yani toprağa baktığımız zaman, doğaya baktığımız zaman halen bir çalışkanlık var. Halen bir hazırlama görüyoruz. Allah dünyayı biliyorsun, zaten bunlarla alakalı ayetler var. Bir döngü var. Bu döngü zaten hazırlık demektir. Toprağa tohum ekiyoruz. O ektiğimiz tohum ağaç olarak dünyaya çıkıyor. İnsan doğuyor, büyüyor, ölüyor. Toprağa karışıp başka bir canlı olarak dünyada tekrar element olarak hayat buluyor. Yani bir döngü var, sürekli bir hazırlık var. Yani dünya öyle stabil bir şey değil ki. Dünya sürekli hazırlanma aşamasında aslında. Yani dünya eğer stabil bir şey olsaydı, ne bileyim örnek vereyim, ağaçlar sabit, hava durumu sabit, mevsimler sabit, her şey sabit olsaydı tamam. O halde Allah bir kere hazırlamış bitmiş diyebilirdik. Ama dünyadaki hazırlama, yani o hazırlama dediğimiz olay halen devam ediyor. Bu yüzden kalkıp da böyle bir itirazı sunmak gerçekten boş bir şey. İşi yokuşa sürmek gibi bir şey olmuş bu. Bu yüzden işte efendim orada genişletenler ifadesi devamlı genişletenler anlamında ise buradaki hazırlayanlar ifadesi de sürekli hazırlayanlar anlamındadır deyip işi yokuşa sürerek bu muziği inkar etmek tamamen boş bir itiraz arkadaşlar. Evet diyorum. Evet. Göğün genişlemesi sürekli devam ediyorsa dünyanın hazırlanması da sürekli devam ediyordur. Doğru. Buna bir problem yok. Yani çok boş bir itiraz olmuş. Daha doğrusu yüzeysel bir itiraz olmuş. Başka bir itiraza geçelim arkadaşlar. Bir diğer itiraz, sema kelimesi aslında gökyüzü anlamındadır, uzay anlamında değildir. Yani Kur'an biz aslında gökyüzünü genişletiyoruz demiş. Uzaya genişletiyoruz falan dememiş diyor. Şimdi bugün biz, yani bugünün 21. yüzyılı insanı olaraktan diyoruz ki işte gökyüzü, atmosfer, galaksi, evren, bu şekilde ayrımlar yapanlar biziz arkadaşlar. Ancak Kur'an-ı Kerim 1400 yıl önceki insanın diline göre, onun anlayışına göre inmiş bir kitaptır. Sadece ona hitap etmiştir demiyorum. Ama Kur'an'ın üslubu o insanların anlayışına göredir arkadaşlar. Arapçada arkadaşlar sema kelimesi yerden yukarıda olan her şey için kullanılır. Yani adam ayak bastığı yere arz diyor, toprak diyor. Ondan yukarıda olan her şey ise sema diyor. Bakın dikkat edin. Sadece gökyüzüne sema demiyor. Yağan yağmura bakın, kaynakla vereceğim, bunu Kurtubi'de okuyun arkadaşlar. Kurtubi'yi özellikle veriyorum ki bu adamın yaşadığı çağa bakın arkadaşlar. Kurtubi bununla ilgili zaten kaynak çok veriyor. Sema kelimesi yerden yukarıda olan her şey için kullanılıyor. Yağmura sema deniliyor. Bitkiye yerden yukarıda olması mantığıyla sema deniyor. Göğe de sema deniyor. Buluta da sema deniyor. Hatta evin çatısına, atın sırtına bile sema deniyor. Neden? Çünkü yerden yukarıda. Çünkü Arap burada sema derken yerden yukarısını kastediyor. Doğal olarak da şimdi sema dediği zaman bunu anlayış olarak ben evren de diyebilirim, yağmur da diyebilirim, başka bir şey de diyebilirim. Çünkü üslup buna müsait. Ama ayetin devamına falan bakacak olursanız, yani yerin döşenmesine, yerin hazırlamasına bakacak olursanız devam eden ayetlere, buradaki semadan kasıt kesinlikle bir yağmur veya bulut veya gökyüzü olamaz. Yerden yukarısı olarak anlaşılması gerekiyor. Umarım mantığı anlamışsınızdır, çünkü yerden yukarıdaki olan her şeyi kastediyor. Yani bütün evreni. Bütün evren genişliyor diyor. Zaten yer genişliyor deseydi bu biraz tuhaf olurdu. Ama ayete dikkat ederseniz doğrudan yerden yukarısı diyor, genişliyor diyor. Motomot çevirmemiz gerekirse ayet anlamış olur. Biz yerden yukarısını, binaenaleyh şüphesiz biz yerden yukarısını genişletenleriz anlamına geliyor. Şimdi sema kelimesinin yağmur manası var falan dedim. Diyebilirsiniz ki peki Kur'an'da bunun kullanıldığını nereden bileceğiz derseniz çok basit bir ayet örnek vereyim. En'am suresinin 6. ayetine bakın. Ayette ne diyor? Ve erselnes semâe aleyhim midrara. Semayı diyor onların üzerine midrar olarak gönderirdik. Midrar yani bol bol gönderirdik diyor. Hani sema insanların üzerine nasıl gelebilir arkadaşlar? Doğal olarak da burada sema kelimesi bakın yağmur manasında kullanılıyor. Yağmur.
O yüzden sema kelimesinden kasıt gökyüzü demektir itirazı da tamamen bilgisizlik kaynaklı bir itirazdır. Normalde bunu ele almaya da gerek yoktu da bazı bilmeyen arkadaşlar itibar edebileceği için ben buna değinmek istedim kısaca. Yani özetlemem gerekirse sema kelimesi burada evren anlamına geliyor. O dönem insanı yerden yukarıda olan her şeye sema dediği için burada efendim semadan kasıt gökyüzü, uzay demek değil falan itirazı boş. Çünkü iki ayet bütün olarak baktığımız zaman zaten bütün evreni kastediyor. Ne diyor mesela 48. ayette? Yeri diyor. Yerden kasıt ne, belli bir bölgeyi mi? Hayır. Bütün yeri, yani bütün dünyayı döşedik. Sema da doğal olaraktan yer bütün dünya ise sema da kasıt olaraktan bütün evren, bütün uzay olması gerekiyor. Ayrıca arkadaşlar sema kelimesinin bütün uzayı kastettiği ile alakalı bir ayet de var arkadaşlar. Nuh Suresi 15-16 ayetlerinde güneş ve ayın 7 semanın içerisinde bulunduğundan bahsediyor Kur'an. Doğal olarak burada ne anlamamız gerekiyor? Kur'an-ı Kerim güneş ve ayın bulunduğu noktaya da sema diyormuş demek ki. Bu bile aslında bu itirazı çürütmek için gayet yeterli, hatta artar bile arkadaşlar. Devam edelim, başka bir itirazına geçelim şimdi. Bir diğer itiraz arkadaşlar, bunu zaten Doruk'taki arkadaş yapmış. Biliyorsunuz kendisine bayağı bir reddiye yapmıştım. Reddiye zaten dönüş yapmıyor artık. Adı da işte ben ciddiye almıyorum, İşte prim vermek istemiyorum havasıyla geçiştirmeye çalışıyor ama dürüst insanlar, bakın dürüst Müslümanlar falan demiyorum. Dürüst insanlar diyorum, ateiste de kapsama alıyorum. Dürüst her insan zaten o arkadaşın yalan söylediğini, çarpma yaptığını görüyor. O verdiğim kaynaklara bakan her insan da o arkadaşın zaten çarpma yaptığını görecektir. Kendisi diyor ki Kur'an'a göre gök diyor kırılan parça parça olabilen bir şeydir diyor. Yani Kur'an aslında göğü genişletiyoruz derken böyle işte bir cam tabaka gibi düşünün arkadaşlar. Bu kırılabilen, dökülebilen cam tabakasının diyor genişlediğini söyler diyor. Buna zaten evrenle hiçbir alakası yoktur diyor. Ve Kur'an'da diyor uzay kelimesi geçmez diyor. Doğru. Çünkü Kur'an indiği zaman da feza, yani uzay kelimesi yoktu. Ama Nuh Suresinin 15-16. ayetlerine zaten örnek vermiştim. Kur'an-ı Kerim güneş ve ayın bulunduğu noktaya, yani uzaya da sema kelimesini kullanıyor. Sema ile ilgili ben zaten kaynak vermiştim. Ona önceki başlığa bakabilirsiniz tekrardan. Şimdi kendisinin vermiş olduğu ayetlerden birkaç tane örnek vereceğim. Zaten hepsinde hemen hemen aynı mantık var. İsra Suresinin 92. ayetinde orada işte peygamberden bir mucize isteniyor. İşte müşriklerin bir sözü anlatıyor. Orada diyor ki ev veya tuskites sema'e, semayı düşürmen gerekir. Sukut yani düşmek demektir. Keme zeamte, iddia etmiş olduğun gibi aleyhine kisefen. Burada kendisi diyor ki kisefen parçalar halindedir diyor. Yani Kur'an-ı Kerim göğü aslında diyor böyle cam bir tabaka olarak görmüş ve göğü parça parça böyle kırık cam parçaları gibi üzerimize düşürmen gerekirdi demişlerdir. Diyor ki bu da yine kendisinin yanlış bilgisine dayanıyor. Çünkü ayet öyle kırık parçalar şeklinde bazı meallerde çevrildiği gibi orada kırık parçalar anlamı verilen kisefen kelimesi arkadaşlar. Kisif. Kisif sözlükten de bakabilirsiniz. Normalde yumuşak parçalar haline gelir, anlamına gelir. Sözlüğe bakabilirsiniz. Kisefen kelimesi yumuşak parçalar haline gelir. Yumuşak parçalar. Yani kendisi iddia etmiş olduğu gibi Kur'an öyle göğü bir cam tabaka falan olarak değerlendirmiyor. Doğru, onu yumuşak bir parça olarak değerlendiriyor. Gaz bulutu gibi. Hatta zaten yanlış hatırlamıyorsam sözlükte pamuk gibi yumuşak maddeler için kullanıldığı söyleniyor kisefen kelimesinin. Aslında bu kisefen kelimesinin anlamını bildikten sonra kendisinin iddiasının çöktüğünü anlayabilirsiniz. Diğer vermiş olduğu örnek ayetlerde zaten hemen hemen aynı mantık var. Kendisi yani zorlama yaparak güya Kur'an-ı Kerim'e göre gök sabit bir şeydir. Böyle camdan bir şeydir. O da kırılabilen bir şeydir demeye getiriyor ya. Zaten sadece buradaki ifadeden bile, yani göğün böyle kisefen tarif edilmesi sebebiyle bile kendisinin bu iddiasının çöktüğünü anlayabilirsiniz. Kendisi birkaç tane daha ayete değindi. Hepsinin aynı mantık olduğu için değinmiyorum. Ama yine bir iki tanesine değinmeden geçmeyeceğim. Enbiya 104. ayette de zaten biliyorsun bu Kur'an'da bir mucize olarak sunulur. Ayet ne diyor? Göğü diyor kitabın sayfalarını dürer gibi düreceğimiz günü an diyor. Ve bunu bilimsel bir hata olarak sunmuş kendisi. Aslında bilimsel bir hata değil. Evren Einstein'ın özel görelilik kuramına göre arkadaşlar zaten dümdüzdür. Kağıt gibi dümdüzdür. Böyle biz hani ilk bakışta oval bir şey zannediyoruz ya. Evren aslında dümdüz bir şeydir arkadaşlar. Bilimsel açıklamasını söylüyorum ben bunu. İçerisinde bulunan kütleler bu düz olan, yani kağıt gibi olan bu dümdüz olan evreni büker arkadaşlar. Büktüğü için zaten biz evreni böyle oval zannediyoruz. Ama aslında evren üzerine hiçbir şey yoksa dümdüzdür. Ve Kur'an-ı Kerim'de göğü zaten bir kitabın sayfalarına benzetmiş ya. Bu apaçık bir Kur'an mucizesidir. Ama kendisi bunu kendi argümanı delil olarak sunmuş ve burada bilimsel bir hata var demiş. Kendisi bilimden çok da anlamadığı için olsa gerek böyle bir hata iddiasında bulunuyor. Halbuki bu ayette böyle bilimsel bir hata yok. Bu ayette de yine göğün öyle şey olduğuna dair, yani kırılabilen, parçalanabilen sert bir nesne olduğuna dair yine bir işaret yok bu ayette. Demiş olduğum gibi diğer ayetlerde de aynı mantık var. Fakat fazla uzatmamak için ben her birine değinmiyorum. Çünkü her birinin için farklı açıklamalar yapacağım. Ama hepsinde mantık aynı zaten. O yüzden bu itiraza geçiyorum. Bir diğer itiraz arkadaşlar, daha önceden, yani Kur'an'daki bu evrenin genişlemesi mucizesi sadece Kur'an'a ait değildir. Kur'an'dan daha öncesinden Brahma'da ve Tevrat'ta da zaten söylenmişti. Bu da Kur'an-ı Kerim mucize olduğu iddiasını çürütür diyorlar kısaca. Şimdi buna gelmeden önce arkadaşlar,
Birincisi, Kur'an-ı Kerim'in temelinde şöyle bir iddiası yoktur. Bunun daha önceki videomda ve din ve mitoloji ile alakalı bir videom vardı. O videomda söylemiştim zaten. Kur'an-ı Kerim, bütün bunları size ilk defa ben anlatıyorum. Benden daha önce hiç kimse söylemedi. Allah size ilk defa vahiy yolluyor. İlk defa gerçekleri ben söylüyorum gibisinden bir iddiası yoktur Kur'an'ın. Kur'an-ı Kerim pek çok ayetinde vahyin her zaman var olduğunu, hatta bütün peygamberlerin Müslüman olduğunu, ki biz Müslümanı yanlış anlıyoruz aslında. Müslüman teslim olan demek. Bütün peygamberlerin Müslüman olduğunu, aynı mesajı ilettiğini ve hatta Kur'an'da anlatılan şeylerin onlarda da olduğunu bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Mesela Kur'an-ı Kerim'de peygamberimize der ki, sana anlatılanlardan yani bir şüphe içerisindeysen senden önce kitabı okuyanlara sor diyor. Neden? Yani peygambere diyor ki bir nevi Allah, sen sana gelen şeylerin bir şeytan uydurması olduğunu düşünüyorsan, yani ne bileyim bir delilik veya bir hastalık kaynaklı yanlış bilgi olduğunu düşünüyorsan senden önce kitabı okuyan insanlara sor diyor. O kitapları, yani mana itibariyle söylüyorum ben burayı tabii ki, o kitapları okuduğun zaman da sana anlatılan şeylerin orada yazdığını göreceksin diyor Kur'an-ı Kerim. Bu dediğimi destekleyen pek çok ayet var. Hatta Ala suresinde ne diyor? Şüphesiz bu diyor öncekilerin suhuflarına, öncekilerin sayfalarında da vardır diyor. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'de anlatılan şeylerin zaten önceki inançlarda, önceki kitaplarda zaten var olması gerekiyor. Tevrat'ta da olur, Brahma'da da olur ve hatta mitolojilerde bile olur. Bununla alakalı video yapmıştım zaten. Enbiya suresi 30. ayeti benzer üsluplarla daha önceki eski inançlarda, mitolojilerde bile zaten varlığını koruyor. Allah her dönem vahiy yollamış ki benzer ifadeleri her zaman görmemiz gerekiyor. Bu yüzden Tevrat'ta da evrenin genişlemesinin yazması gayet olağan bir durum ki hatta bu zaten bizim için bir sorun değil. Bunu her zaman söylüyorum. Bu ateistler için bir problem. Ya sonuçta Tevrat'ı da, İncil'i de, Kur'an'da da, Zebur'u da, yani bütün kutsal metinleri, kutsal inançları zaten insanlar uydurmadı mı ateistlere göre? Bunlar insan uydurması ise bu adamlar nasıl evrenin genişlediğini bildiler. Nasıl evrenin genişlediğini kitaplarına yazabilirler. Ateistlerin her şeyden önce bunu açıklaması gerekiyor. Tabi bize şöyle bir iddia sunuluyor. O zaman bu diyor Kur'an-ı Kerim'in alıntı yaptığını, Kur'an-ı Kerim'in Tevrat'tan araklama yaptığını ve bu da asıl mucizenin aslında Tevrat'ta olduğunu gösteriyor diyorlar. Fakat bu da yanlış arkadaşlar. Şimdi bir şeyin alıntı olabilmesi için tamamıyla aynı ifadeleri kullanması gerekir. Tevrat'ta ve Kur'an'da zaten diller de zaten birbirlerine çok yakın diller. Arapça ve İbranice bazı kelimeleri ortak olarak kullanır. Tevrat'ta yazılan ifade ile Kur'an'da yazılan ifade aslında aynı şeyler değil. Tevrat yine evrenin genişlemesini kastediyor olabilir. Ben orasını bilmiyorum. İbranice'ye çok hakim değilim. Fakat gördüğüm kadarıyla Tevrat'ta geren anlamda bir ifade kullanılıyor. Tevrat diyor ki göğü gerdi. Kur'an diyor ki göğü genişleten. Bu ikisi aynı şeyler değil. Aynı şeyler olmadığını nereden anlıyoruz biliyor musunuz? Bizim müfessirler, yani Kur'an'ı yorumlayan insanlar, ilk dönemki Müslümanlar, Kur'an'ı yorumlarken buradaki genişleten ifadesini Fahrettin Razi gibi bazıları ya olduğu gibi göğü genişletiyoruz olarak anlıyorlar veya da işte gücümüz yeter anlamda genişlik sahibiyiz olarak anlıyorlar. Mecaza vuruyorlar. Fakat Tevrat'a gelince Tevrat'ın tefsiri, yani Tevrat'ın yorumcuları ise bu ifadeyi, yani tabi eskilerden ben evreni genişletiyoruz diye yorumlayan denk gelmedim ama şöyle yorumluyorlar. Çadırı germek olarak yorumluyorlar. Eğer Kur'an-ı Kerim aynı ifadeyi kullanmış olsaydı, yani alıntı yapmış olsaydı Kur'an-ı Kerim'de geren gibi bir ifade kullanması gerekirdi. Ve müfessirler tarafından da bu ifadenin işte Allah aslında göğü gerendir derken bir çadırı kurarsınız, çadırı kurduğunuz zaman üzerine bir şeyi gerersiniz anlamında Allah bu ifadeyi kullanmıştır demesi gerekiyordu. Fakat onların böyle bir ifade kullanmaması, bu ayetten bunu anlamaması Kur'an'ın Tevrat'tan alıntı yapmamış olduğunu gösterir arkadaşlar. Yani o yüzden böyle alıntı yapıldı iddiası falan gerçekten çok boş bir itiraz arkadaşlar, ki şöyle bir durum var. Kur'an-ı Kerim zaten Tevrat'tan her şeyi neden alıntı yapmıyor? Mesela yaratılış bölümündeki anlatan senaryoya bakın arkadaşlar, yine Tevrat'ta hata vardır demiyorum. Mesela Tevrat'ta anlatan yaratılış senaryosuna bakın arkadaşlar. İlk bölümde zaten bir yaratılış senaryosu vardır. Kur'an-ı Kerim aynı senaryoyu kullanmıyor. Kur'an-ı Kerim daha ince detaylarla Fussilet suresinin 9 ile 12. ayetlerine bakabilirsiniz. Daha ince detaylarla bilime tam nokta atışı isabetli bir şekilde evrenin yaratılışını anlatıyor. Neden Kur'an-ı Kerim oradaki alıntı yapmadı? Neden Kur'an-ı Kerim oradaki yaratılış senaryosunu olduğu gibi almadı? Bir adam bir kaynaktan alıntı yapıyorsa tamamını alması gerekmiyor mu? Mesela bir örnek daha vereyim. Tevrat'ta güneş ve ayın ayrımına pek fazla girilmez arkadaşlar. Yani Kur'an-ı Kerim ise güneş ve ay hakkında önemli bir detaya girer. Mesela Kur'an-ı Kerim güneşin bir siraç olduğunu, ayın ise nur olduğunu bahseder. Ve tefsirler derler ki arkadaşlar, nur dolaylı ışık, siraç ise doğrudan ışık derler tefsirler. Beydavi'de geçer, bakın en eski tefsirlerden. Bunun kaynağını veriyorum size, oradan bakabilirsiniz. Mesela Tevrat'ta güneş ve ay için böyle çok ciddi bir ayrıma girilmezken Kur'an-ı Kerim güneş ve ay hakkında çok önemli bir ayrıma girmiş. Çünkü biliyoruz ki güneş ve ay iki tane ışık kaynağı değildir. Ay güneşten aldığı ışığı yansıtır ve Kur'an-ı Kerim bu yüzden aya nur demiştir. Dolaylı ışık demiştir yani. Kur'an-ı Kerim eğer Zariyat 47. ayet Tevrat'ta alıntı yaptıysa neden bunu alıntı yapmadı? Neden bu noktada Tevrat'ı olduğu gibi almadı da kendisi ilave yaparak ekledi? Bu da bir problem yani. Ayrıca şöyle bir durum var arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'in her türlü mucizesine yönelik, her türlü iddiasına yönelik ateistler zaten diyorlar ki işte bu şunda yazıyordu, bu bunda yazıyor diyorlar. Örnek veriyorum. Sallıyorum ben burada. Örnek veriyorum, Kur'an A konusunda
Yunan'dan alıntı yaptı diyorlar. B konusunda Tevrat'tan alıntı yaptı. C konusunda Hinduizm'den alıntı yaptı. D konusunda başka kaynaklardan alıntı yaptı. Mitolojiden alıntı yaptı vesaire vesaire. Ya şimdi şöyle bir durum var. Kur'an-ı Kerim'in elinde Yunan mı doğru, Sümer mi doğru, Tevrat mı doğru gibisinden bu bilgileri doğrulayacak herhangi bir kaynak yok. Elinde bir cetvel, bir ölçü yok yani. Bu iddiaların doğruluğunu ispatlayacak herhangi bir şey yokken yanlış bilgiler arasında sadece doğru bilgileri seçmesi bile Kur'an'ın bir mucizesidir arkadaşlar. Bu yüzden efendim evrenin genişlemesi Tevrat'ta yazıyormuş. Kur'an oradan alıntı yaptı. İşte efendim insan oluşumu o dönemde falanca inançlarda bulunuyormuş. Kur'an oradan alıntı yaptı gibisinden itirazlar tamamen demagojiden ibaret arkadaşlar. Yine başka bir itiraz, din ve mitoloji sayfası yapmış yine bu itirazda da. Ali Suresinin 133. ayetine verilen mealler aşağı yukarı şu şekilde. Genişliği gökler ve yer arası kadar olan cennete koşun. Böyle bir ifade var Ali 133. ayette. Din ve mitoloji demiş ki, evren genişliyorsa cennetin genişliğinin böyle sabit ölçülerle verilmemesi gerekir diyor. Yani diyor ki eğer Kur'an'a göre evren genişliyorsa cennetin de böyle gökler ve yer arası kadar olan diyerek sabit bir ölçünün verilmemiş olması gerekiyordu. Demiş ve böyle bir itirazda bulunmuş. Aslında bu itiraz da geçersiz çünkü hem bir mealden yana ufak bir problem var. Oraya geleceğim ama her şeyden önce bir durum var. Bu ayette gökler ve yer kadar diyor. Bakın gökler ve yer ikisi kullanılmışken Zariyat 47. ayette sadece gök diyor. Yani gökler ve yer bir bütün olarak Kur'an-ı Kerim'de başka bir şey kasteder. Gök derken başka bir şey kasteder. Sadece bu ifade ayrımı bile aslında bu itirazın temelinden zayıf olduğunu gösterir ki ikincisi şudur arkadaşlar. Ayette arada kelimesi kullanılıyor. Arada normalde genişliği anlamı verilmiş ya. Arada kelimesinin başka yorumları da var. Mesela Ragıb İsfahani sözünde der ki bu kelimenin değer anlamında olduğu da söylenmiştir diyor. Yani ayete şu şekilde bir mana veriyor. Değeri gökler ve yer kadar olan cennete koşun. Yani bütün kainat kadar, bütün evren kadar değeri olan cennetlere koşun anlamı veriyor. Ve devamında bir ifadede bulunmuş. Demiş ki bu ayete göre cennetin sürekli genişlemiş olması gerekiyor fakat İslami kaynaklarda böyle bir bilgi yoktur diyor. Şimdi birincisi İslami kaynaklarda her türlü bilginin olması gerekmiyor. Çünkü her müfessir kendi yaşamış olduğu dönemin bilgisine sahiptir. Yani o yüzden İslami kaynaklarda böyle bir bilgi yoktur. O halde evrende cennetin genişliyor olmaması gerekir gibisinden bir itirazla geçersiz ki şöyle bir durum var. Hadi düz mantık gidelim arkadaşlar. Diyelim ki Kur'an'a göre evren genişliyor. Kur'an cenneti de evrene örnek olarak vermiş. Evren gibi örnek vermiş. O halde de cennetin de sürekli olarak genişliyor olması gerekir itirazını düz mantık doğru kabul ederim. Evet bunda bir problem yok. Çünkü açılır kapanır evren modelini biliyorsanız ki bu modele göre evren zaten sürekli genişliyor ve ondan sonra içine çökecek. İçine çöktüğü zaman tekrar büyük bir patlamayla yeniden bir evren oluşacak. Bu mantığa göre yani şu anki yaşamış olduğumuz evren kıyamet günü çökecek, içine çökecek, bitecek. Ondan sonra yeni bir evren başlayacak. Zaten ayette diyor ya gökleri ve yeri başka bir yer ve gök olarak değiştiririz diyor ya başka bir evrende hayat buluruz yani. Yeni var olan evrende de evren sürekli olarak genişlemeye devam edebilir. Yani açılır kapanır evren modeline göre sonraki oluşan evrende yani ahiret evreninde, cennet evreninde yine sürekli olarak genişlemeye devam edebilir arkadaşlar. Açılır kapanır evren modeli zaten bize bunu söylüyor. Görmüş olduğunuz gibi burada da yani evrenin genişlediği bilgisini yalanlayan herhangi bir şey yok. Arkadaş sadece işi yokuşa sürmeye çalışmış. Bir de şöyle bir örnek veriyor. Kendisi diyor ki bir şey ile bir şeyin arası kadar demek için iki şeyin sabit bir mesafesi olması gerekir diyor ki zaten meal kaynaklı bir şey var. O ayette zaten aslında arası diye bir ifade yok. Bakın motomot biz okuyalım ayeti. Ali İmran 133 وَسَارِعُوا ve koşun yarışın müsaradan geliyor. İlâ mağfiratin min rabbikum Rabbinizden olan bir bağışlanmaya doğru koşun yarışın. Ve cennetin ve cennete de koşun. Arduhe onun ardı demiştim arz yani genişliği değeri anlamına geliyor. Arduhe onun değeri semavat vel ard. Semavat vel ard yani gökler ve yer kadardır diyor. Burada gökler ve yer arası kadar diye yani orada beyn ifadesi yok. Mesela diyebilirdi ki arduhe beyne semavati vel ardi deseydi tamam. O zaman arası diye bir ifade olurdu. Ama burada arası diye bir ifade yok. Arduhe kelimesi kullanılmış ki kaynak verdim zaten. Arduhe kelimesi kasıt genişlik değil diyor İsfahani sözlüğü. Bu diyor bolluk berekettir diyor. Değer anlamındadır diyor. Burada yani bu ayette de baz alaraktan görmüş olduğunuz gibi evrenin genişlediği bilgisini yalanlayan bir şey yok. Devam edelim. Din ve mitoloji bir de şu şekilde bir örneği vermiş. Yani bu gerçekten işi yokuşa sürer türden bir itiraz. Yine Rad suresinin 8. ayetiyle Furkan suresinin 2. ayetini baz almış ve Kur'an-ı Kerim'e göre diyor, her şey bir ölçüyledir diyor. Yani ayette Allah diyor biz her şeyi bir kadere göre yarattık diyor ya o ayetlere örnek vermiş ve diyor ki bu ayetleri varken diyor siz nasıl oluyor da ölçüsüz ve sürekli genişleyen ve sabit olmayan bir evren modelini Kur'an'a uygun bulabiliyorsunuz. Şimdi bu ayeti baz alarak gerçekten Kur'an-ı Kerim'e göre evrenin genişlemediği iddia edilebilir mi sizce? Bir samimi olarak düşünün ya ben size soruyorum. Kur'an-ı Kerim her şeyi ölçüyle yarattık diyorsa bu bir şeylerin sabit olduğunu, stabil olduğu anlamına gelmiyor arkadaşlar. Doğaya bakın her şey bir döngü. İnsan doğuyor, büyüyor, ölüyor, döngü. Bir döngü var sürekli. Yaz geliyor, kış geliyor. Yani her şey bir döngü. Gece geliyor, gündüz geliyor.
Her şey bir döngü halinde. Bu mantığa göre gece ve gündüzün ard arda gelmesi bir hata olması gerekmiyor mu? Hayır. Demek ki Kur'an-ı Kerim biz her şeyi bir ölçüyle yarattık ifadesi, biz her şeyi bir sisteme göre yarattık anlamında. Biz her şeyi stabil yaptık. Her şeyi sabit yaptık, değişmez yaptık anlamında değilmiş demek ki arkadaşlar. Yani bu itiraz çok boş bir itiraz gerçekten açıkçası. Bu da bir şey çürütmüyor. Devam edelim. Bir başka itiraz, eğer Allah evrenin genişlemesini kastediyor olsaydı daha açık bir dille ifade edebilirdi. Yani ayete bunu daha açık bir şekilde yazabilirdi ve kudret sahibiyiz diye anlaşılmazdı bu ifade diyor. Aslında Allah zaten gayet açık bir şekilde bu ifadeyi kullanmış arkadaşlar. Allah orada diyebilirdi ki ve inne lekadirun diyebilirdi. Biz her şeye kadiriz, her şeye gücümüz yetenleriz diyebilirdi. Ama özellikle musiyun kelimesini kullanmış. Yani evsa kelimesinden gelen bir kelime, genişletti anlamına gelen genişletenler anlamını kullanmış. Ama müfessirler ise bunu gücümüz yetenler anlamda tevil etmişler çünkü o bilgiye sahip değiller ki şunu da belirteceğim. Zaten gerçekten bir şeyleri genişletiyoruz olarak anlayanlar da var. Ona birazdan geleceğiz zaten. Ben size bir örnek vereyim. Rad suresinin son ayeti olacak. O ayette diyor ki biz diyor yerin etrafından eksilttiğimizi görmüyorlar mı diyor. Yerin etrafından eksiltiyoruz diyor Allah. Şimdi mesela müfessirler, o dönemki müfessirlere söylüyorum, bunun mantığını anlamamışlar. Hatta bakın bu ifade bizzat tefsirde geçer. Tefsirinden zaten size kaynağını vereceğim. Bakın müfessir ne diyor biliyor musunuz? Eğer diyor bu ayetteki kasıt yerin gerçekten eksilmesi olsaydı, bakın adam da aklına geliyor. Fiziksel bir eksilme anlamı var bu kelimenin. Eğer bu ayet diyor yerin gerçekten eksildiği anlamına gelmiş olsaydı, affedersiniz, lavabo ihtiyacımıza gidereceğimiz yer bile olmazdı diyor. Bakın adamın mantığına yatmıyor. Ama adam bilse ki gerçekten yerin etrafından eksilmesini destekleyen bilgiler var. Böyle bilimsel bir çalışma var. Böyle bir tespit var bilseydi adam doğrudan bunu oraya bağlayacaktı. Ama adam bilmediği için ne yapıyor? Hemen mecaza kaçıyor. Ha olmuyor yani yerin eksilmesi mantıksız geliyor. Eksilse zaten dünya sonu yok olurdu. Mantıksız geliyor. Ne yapıyor? Hemen işte mecazi anlamları diyor. Müfessirler zaten göğün genişlemesine bir mantık bulamadığı için genellikle kasıt olsa işte gücümüzün yetenler anlamında bir mecazıdır diyerek tevhile kaçmışlar. Yani efendim böyle işte Allah daha açık bir dil kullanabilirdi denilmesi boş bir itiraz, zaten en açık ifadeyi kullanmış. Daha ne demesini bekliyordunuz acaba, ben merak ediyorum yani. Bir başka itiraz arkadaşlar, bilim değişirse ne yapacaksınız yorumu. Bakın din ve mitoloji demiş ki bilim değişirse biz yanlış yaptık, yorumumuz hatalı diyeceklerdir diyor. Peki bu durum diyor nabza göre şerbet vermek değil midir diyor. Şimdi arkadaşlar biz Müslümanlar, yani en azından benim gibi düşünen Müslümanlar için söylüyorum. Biz Kur'an'da mucize olduğunu iddia ederken, Kur'an ve bilim bağdaşıyor derken şunu söylüyoruz. Bu ayette anlatılan olay şu olayla bağdaşıyor. Bakın ayette kesinlikle bu anlatıyor demiyoruz. Örnek vereyim, mesela Fussilet Suresinin 9 ve 12. ayetleri gezegenlerin oluşumuyla tamamen bağdaşıyor. Şimdi ben şunu söylemiyorum. Bu ayette anlatılan şey kesinlikle gezegenlerin oluşumudur demiyorum. Bununla uyumlu görünüyor. Bununla bağdaşıyor diyoruz biz. Bu nabza göre şerbet falan değil. Biz sadece uyumlu olduğunu görüyoruz ve bu şekilde bir yorum yapıyoruz. Ha şunu diyebilirsiniz. Peki Allah neden doğrudan açık ve net bir şekilde bilimsel bir ifade kullanmamış? Yani neden böyle yorumlamaya müsait ifadeler kullanmış derseniz, bilim değişkenler arkadaşlar. Örnek vereyim, ve Fahrettin Razi var mesela, o da çok akılcı bir Müslümandır ve kendisinin döneminde yine bilim var. Yani kendisi zaten bir fizikçi Müslümandır. Yani bilim insanı aslında. Razi kendisinin döneminde Batlamyus modelinin kabul edilmesi sebebiyle Kur'an ayetlerini buna göre yorumluyor. Şimdi örneğin Kur'an-ı Kerim demiş olsaydı ki güneş sabit değildir. Güneş de hareket eder, dünya da hareket eder, bütün gezegenlerin hepsi böyle hareket halindedir demiş olsaydı açık ve net bir şekilde, Razi Kur'an-ı Kerim belki yalanlayacaktı. Neden? Çünkü adam diyor ki Allah'ın kitabı, bakımın tefsirini kendisi söylüyor zaten. Allah'ın kelamı bilimle çelişmez diyen birisi kendisi. Kur'an-ı Kerim şimdi bilim sürekli değişken olduğu için sabit bir ifade kullanmış olsaydı, sabit bir dille bu budur demiş olsaydı, tarihin belirli zamanlarında Kur'an-ı Kerim'in yalanlanmış olması gerekiyordu. İşte bu yüzden Kur'an-ı Kerim zaten yoruma açık bir ifade bırakıyor. Bu ayete gelecek olursak, yani bilim değişirse ne yapacaksın sorusuna gelecek olursak tekrardan arkadaşlar. Ali-İmran Suresinin 7. ayetinde Allah diyor ki bu kitabın bir kısmı ayetleri müteşabihtir. Bunun anlamını ancak Allah ve ilimde derinleşenler bilir diyor. Ali-İmran Suresinin 7. ayeti. Yani bu nabza göre şerbet değildir arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim zaten bu ayetlerin müteşabih olduğunu söylüyor. Hüküm içermeyen işte Allah'a ibadet et, Allah'a şirk koşma, ana babaya iyilik, yoksula yetime bakma, zekatı verme gibisinden ayetler müstesna. Böyle yaratılış olur, elif lam mim olur. Buna benzer ayetler ise müteşabihtir arkadaşlar. Müteşabih ayetler olduğu için biz zaten bunun hakkında sadece yorum yapıyoruz. Bu nabza göre şerbet falan değildir. Kur'an açıkça bunu yazıyor demiyoruz zaten biz. Kur'an-ı Kerim bununla bağdaşıyor diyoruz. Ve son olarak arkadaşlar en popüler itiraz, bunu en sona aldım çünkü herkes biliyor diye, yani farklı bir şey söylemek amacı yapmıştım bu videoyu da. Daha önceden bu ayette genişleme yazmazdı diyor. Bu itirazı zaten biliyorsunuz. Hatta Diamond Tema da şey yapmış. 1300 yıllık olan Kur'an mealleri, Kur'an çevirileri ayete gücümüz yetenleriz anlamı verdi. 21. yüzyılda, yani daha doğrusu 20. yüzyıldan sonra insanlar evreni genişletiyoruz anlamı vermek için bu ayetteki mulsiyon kelimesini genişletenleriz anlamı verdi diyor Diamond.
Aynı itirazı din ve mitolojide yapmış ve hatta Kurtubi'den alıntı yapmış. Fakat ben size şunu söyleyeyim. Bu teorinin keşfinden önce, yani çok daha öncesinden bu ayetin fiziksel genişlemeyle alakalı olduğunu söyleyen müfessirler vardı. Bakın, din ve mitoloji Kurtubi'den alıntı yapmış ya. Kurtubi ne zaman yaşadı biliyor musunuz? Kurtubi 1214 yılında doğmuş ve 1273 yılında vefat etmiş birisi. Razi, Fahrettin Razi Kurtubi'den daha önce yaşamış birisi. 1149 ve 1210 yıllarında yaşamış bir tanesi. Yani tam Kurtubi'nin doğumundan 4 yıl önce vefat etmiş birisi kendisi. Ve Razi bile bu ayetteki genişlemenin fiziksel genişleme olduğunu söylüyor. Buyurun, ne yapacağız şimdi? Din ve mitolojiye soruyorum ben şimdi. Sen bu mucizeyi yalanlamak için Kurtubi'den alıntı yaptın da Kurtubi'den daha eski olan Fahrettin Razi'den niçin alıntı yapmadın? Neyse arkadaşlar, zaten başka bir itiraz da kalmadı. Hemen hemen bütün, yani Zariyat Suresinin 47. ayetine yönelik bütün itirazlar bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım bu video aydınlatıcı olmuştur. Yine aklınıza takılan başka bir soru varsa bana bildirmenizi isterim sizden arkadaşlar. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.